Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Kış mevsimi devam ederken mevsime uygun ürünler hazırlamaya da elimden geldiğince çalışıyorum. Şimdi dedim ki sıcacık şöyle üstümüze hop diye alabileceğimiz panço şalk tadında bir ürün hazırlayalım beraberce. İçinde Lady Yarn firmasının bana göndermiş olduğu şöyle batik renk geçişli ipler vardı. Lakin bu ip grubunun üstüne etiketleri konmadığı için belki benzer renklerini firmaya ben yaptıktan sonra hoşunuza giderse firmaya göndererek kendilerinden talep edebilirsiniz. Sadece bu bir tanesi diğerlerinden farklı. Bunun da renk kodu üstünde yok. Ama şöyle gösterdiğimde hani illaki aynı renk olsun diyenler de firmadan bilgi alabilirler diye düşünüyorum. Böylece ne başlayacağım? Neyle başlayacağım? Tek büyük bir kare parça yaparak başlayacağım. Bizim klasik Gorgeous motifimizi öreceğim. Onu büyüteceğim. Yani belli bir yere kadar yuvarlak kısmı bittikten sonra zaten biliyorsunuz hanım dilendi tekniğine dönüyor. Oraya kadar öreceğim. Kaç santim olduğunu, kaç santimde artık yanlardan büyütmeye başladığımı sizlere söyleyeceğim. Öyleyse ben Gorgeous motifimi İlk bununla başlayayım. Yan büyütürken de diğer renklere geçerim. Batik nasıl olsa renk geçişi bol bir şal olsun istiyorum. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Şal için Gorgeous motifimi başladım. 19 sıra olarak ördüm. Göbekten başladım motifimi. Bu videonun altına linkini bırakacağım. Daha sonrası zaten hanım dilendi tekniğiyle devam etti. Bu parça için, bu parçam benim 19 sırada kaç santim oldu hemen söyleyeyim size. 19 sırada 53 santim oldu. 53 santimi 19 sıraya ulaşmak için bu göstermiş olduğum ipten ikinciyi açtım. İkinciden şu aşamadayım. Onu da göstereyim, bilginiz olsun. Şimdi 19 tane sırayı tamamladıktan sonra bu parçanın bir tarafını bakın buraya geldim, tamamladım ama ipimi koparmadım. Bu arada örerken tığ değişikliği yaptım. Biliyorsunuz tülibin 8 milim ile başlamıştım ama şu bir miktar daha uzun. Dikkat ederseniz eğer Knit Pro'nun Zinc serisinin yine 5 milimi bununla örmeye devam ettim. Daha kolay geldi. Hani şimdi görüp de şaşırmayın. Tığ numaram aynı. Sadece markası değişti. Şuradayken şimdi buraya geldim. Normalde buraya kapanıp bitirmem lazım ama artık bir kenardan itibaren örmeye başlayacağım. Yani 53 santimlik bir parçayı ördüm ki ben hani 53 santim benim için beni sarmada yeterli geldi. Ama daha iri yapılı hanımlar ya da daha büyük kocaman şal örmek isteyenler bu sırayı benim üstümde gördükleri şekle göre arttırarak buradan büyütebilirler. 19 değil de işte 20, 21, 22 sırada örebilirler. İpim kalın. Bakın 19 sırada 53 santime ulaştım. 19 sıra örerek çevresini 53 santime ulaştım. Bunu değerlendirin. Sırayı değil. İpimiz farklıysa aynı sıra sayısıyla farklı ölçülere ulaşabiliriz. Asıl olan her zaman söylediğim gibi ölçüdür. Artık son sırasında yeterli sayıya uzunluğa eriştiğimi düşünüyorsam buraya geleceğim. Tek taraftan örmeye devam edeceğim için ipi kopartmadan devam etmek istiyorum. Yani buradan kesip böyle devam etmeyeceğim. Hemen buradan yukarı çıkacağım. Bunun için de ne yapıyorum? Bir zincir çekip tığın üstüne de ipimi alıp buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeklerin arasından çıkartarak ortaya gelmek istediğim yere. Sonrasında
bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkadan da ipimi alıyorum. Arasından da ipimi geçirip çakma trabzanımı örüyorum. Yanına da 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Ben aralarda hiç zincir çekmemiştim. Onun için de zincir çekmeden hemen bir yandaki boşluğa geliyorum. Zincir çekmeden yine bir boşluğa geliyorum. Üçlü gruplarımı ikili trabzanlarla örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar öreceğim. Sadece bu kenarı. Kenardan büyütmeye başladığım ilk sırayı tamamladım. Burada şimdi hemen bir çakma trabzanla şurada gördüğünüz gibi hani döndürüp etrafında arkasından alıyorum. İçinden geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıp artık arkasını döndürüyorum. Parçanın arkasından örmeye devam edeceğim. Boşlukların içine 3 tane ikili trabzan. Aynı buraya kadar ördüğüm şekilde sıranın sonuna kadar da 3 tane ikili trabzanla örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna geleyim. Oradan da bir üste çıkışı göstereyim. Ondan sonra artık zaten dilediğiniz kadar sırada örmeyi çözebilirsiniz. Siz de isteyip yani kullanabileceğiniz gibi üstünüze deneyerek de devam edebilir. Benim yaptığımı benim üstümde görüp değerlendirerek de yol alabilirsiniz. Burada da sıranın sonuna geldiğimde buradaki son bu trabzanların arasındaki boşluğa batıyorum. Aradan ilmek çıkartıp ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında yine her zamanki gibi yaptığım trabzanımla çakma dönüyorum ve diğer yüzünden örmeye başlayacağım artık. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum dönüşte de. Sonra sıradaki boşluğun içine geliyorum. Artık bundan sonrası dilediğiniz uzunluğa kadar örmek. Ben tamamladığımda geldiğimde size kaç sıra ve kaç santim ördüğümü ölçü olarak da vereceğim. Ben bu kenarı bu mantıkla örüp geleyim. Daha sonra da zaten hani bu bir kenarından bunu bir kenarından böyle örüyoruz ya, bu kenardan da örmeye başlayıp bir arkada üçgeni oluşturacağız. Yanlardan da gelen yolları, kolları oluşturacağız. Önce burayı bu mantıkla sadece bir kenarı. Bakın bir kenar üzerinde ilerliyorum. İstediğim dediğim gibi uzunluğa kadar. Dönüşte hemen gelip size ölçüsünü vereceğim. Motifin kenarından örmeye başlamıştık biliyorsunuz. Şuradan başladım. Beraberce başladık. Yukarıya doğru 45 sıra olarak tamamladım. Bu 45 sıra ördüğüm kısmın size santim olarak da ne kadara tekabül ettiğini hemen söyleyeceğim. 2'ye katlayıp şimdi şurası benim 45 sıra ördüğüm kısım. Tabi bu yünlü iplerde biliyorsunuz bir miktar daha esneme olabiliyor. Onu da dikkate alaraktan da ördüm. 70 santim kadar da uzunluğu var. 45 sırada 70 santime ulaştım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum size hemen.
bir kenarından şöyle örmeye başlamıştık ya, böylece. Tam olarak şu kenardan başlamıştık. Şimdi de ne yapıyorum? Yine aynı kenardan bu defa bu kenarı örmeye başlayacağım. Şimdi buraya batacağım. Yukarıya doğru örmeye başlayacağım. Şu içine kurulu olan kısma yine 45 sırada tamamlayacağım. Hemen ne yapıyorum? İpimi alıyorum. Şu görmüş olduğumuz motifin köşesine yukarıyı başladığım ilk sıranın olduğu kısma geliyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle yaklaşalım bir miktar. Şurası oluyor. Oraya geliyorum. Şu köşenin içine, aynı köşenin içine bu defa böylemesine doğru örmeye başlıyorum. Battım. Tığın üstüne ip alarak battım. İlk trabzanımı ördüm. Yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Ve şuraya şimdi biraz açayım kadrajı. Bu kısım artık burada kaldı. Yukarıya doğru gideceğiz. Buraya geldim. Üçlü grubumu örüyorum her boşluğun içine, bu kenarın sonuna kadar. Yani şurası artık benim yukarıya doğru uzayacağım yer. Burayla hiçbir işim yok. Aynı size göstermiş olduğum şekilde bu sıranın sonuna kadar bu kenarın şuraya kadar örüp geleyim, yüz çıkışa, geri dönüşe birlikte başlayalım. İlk sıranın sonuna geldiğimde şurada köşeyi görüyorum. Bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Yükselip etrafında döndürdükten sonra çakma trabzanımı yapıp bir üste yükseliyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp ters döndürüp tersinden örmeye başlıyorum bir üst sıraya geçtiğimde. Boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örerek ilk sırayı başladığım yere kadar örüyorum. Oradaki dönüşü de görünce zaten artık diğer taraftan hiçbir farkı kalmayacak. Ne şekilde ilerlediğimizi tam olarak görmüş olacaksınız. Başladığım üçlü grubun üstüne geldim. Şimdi oraya geldiğimde de hemen ilk 2 trabzanın arasına bir ikili trabzan örüyorum. Dediğim gibi burayla hiçbir işim yok. Buraya doğru ilerlemeye devam edeceğim. 45 sırayı bu tarafa doğru öreceğim. Aynı diğer tarafı örerken gösterdiğim gibi burada da yine çakma trabzanla yükselip döndürüyorum. Ve alttaki şu boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Daha sonra sırasıyla tüm boşluklara 3 tane ikili trabzanlarımı örerek bu sırayı da, bu tarafı da 45 sıra örerek tamamlayacağım. Öyleyse bu tarafı da örüp tamamlayıp geleyim. Panço şalımın arkasını tamamladıktan sonra iki kenarından da şöyle göstereyim. Bir buradan, bir bu kenardan 45 sıra örerek gösterdiğim şekilde tamamlamış oldum. Yani formu şöyle olmuş oluyor. Bakınız katladığımda. Bunlar bizim önümüze gelecek parçalar. Bu şekilde, bu arka bu şekilde sırtımızda duracak. Zaten üstümde duruşunu gördünüz. Şimdi ne yapıyorum? Şu vücuduma sardığım uzun öndeki iki kenarı, şu iki kenarı hariç, şu uzun iki kenarı hariç diğer
kenarlarına şöyle tam olarak üstümde de zaten göreceksiniz. Püsküller geçeceğim. Daha böyle bir havalı dursun diye. Püskülleri yapacağım. Püskülleri nasıl yaptığımı ben başlayayım size de göstereyim. Ben püskülleri yerleştirmeye başladım. Şöyle köşesinden itibaren başladığım bir köşesinden. Üstümde göreceksiniz zaten hangi köşeden başladığımı. Hani parça çok büyük olduğu için burada tam gösteremiyorum. Birer üçlü grup atlayıp boşluklarına yapıyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz? Birlikte göstereyim hemen. Şöyle bir tane püskülü uzunluğu kadar bir parça elime alıyorum sarmak için. Şöyle ipi üst kısmını parçanın üstüne koyup sarmaya başlıyorum. Daha sonra bu ipi tuttuğum, böyle sarıyorum ya buna. Şu ipi tutmuş olduğum yukarıki kısımda şu alttan sardığımı getiriyorum. Aynı yerden bu sardığım ipi kesip daha sonra da bu iki ipin ucunun olduğu yer var ya, bu iki ip ucunun olduğu yerden de şöyle kesiyorum ve püskülleri oluşturacağım ipleri çıkartıyorum. Ben ikişerli halde yapıyorum. Siz cılız bulabilirsiniz bunu belki. Çok vakit kaybetmemek adına, daha çok proje, daha çok iş çıkartabilmek adına mümkün olduğunca kestirmeden gidiyorum. Siz daha kalın gösterişli püsküller yapabilirsiniz. Tığımı alttan soktum. 2 tane ipi aldım. Sonra burada şuradaki boşluktan ipleri alıp sıkıştırıyorum. Bakın, tığ alttan sokuyorum. 2 tane püskül için kestiğim iplerden alıyorum. Şöyle tutup buradan geçirdiğim tığla alıyorum ipleri. Daha sonra da şuradan arasından geçirip püskülü böyle bu boyunca şöyle bakın, şöylecene geleceğim. Arka kenara da geçeceğim. Bu sivri yanı da geçip sadece önde sardığım iki uzun kenara örmeyeceğim. Hani dediğim gibi bunu üstümde gördüğünüzde daha iyi anlarsınız. Bu şekilde püsküllerimi tamamlayıp geleyim. Arkada o çapraz kısma doğru geldiğimizde tabii ki eklediğimiz yerlerin görüntüsü bir tık değişiyor. Orada da üçlü gruplara atlayıp boşluğa yapıyorum ama siz daha sık bir görüntü elde etmek istiyorsanız tabii ki burada trabzanların arasına da püskülleri yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ilerliyorum. Bunu da söylemek istedim. Şalımızın tamamını bitirmiş olduk. Püsküllerini de ekledikten sonra böyle kalın aba gibi bir şal ördüm, öyle söyleyeyim. Kaftan gibi böyle çok soğuk havada montunuzun, kabanınızın üstüne sarıp çıkabileceğiniz, zira kullandığım ipten ötürü. Başta size söylediğim gibi Lady Yarn iplerini denedim. İpi deneyimlemek için böyle bir parça hazırladım. Bu iplerden 7.sini açtım. 7.sinden artan bu oldu. Bunu da belirtmek isterim. Daha dökümlü, böyle şal olarak dursun diye istediğiniz bir parça ise eğer, o zaman Nako Weiss tadında ya da işte bu renk geçişli iplerin daha inceleri, şallar için uygun olanlarını da deneyebilirsiniz. Yine Lady Yarn'ın bir cake ipi var. Denemedim ama onun düşüşü nasıl olur bilemiyorum. Bir de gerçekten uygun fiyatıyla şans verilebilecek bir ip grubu. Üstünde duruşunu görerek değerlendirebilirsiniz. Şu an tam da zamanı, hepimizin bence ihtiyacı bir tane böyle şal diye düşünüyorum. Benim gibi sıcağı seviyorsanız siz de şayet. Beğendinizse bir kalbinizi rica edeceğim her zamanki gibi. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.